Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk C Sharp dersimi vereceğim. YouTube kanalını daha önce oluşturmuştum. Daha önce oluşturmuş olduğum YouTube kanalı üzerinden bu derslerimi veriyorum. Bugüne nasip oldu bu dersleri vermek. Şimdi öncelikle arayüzden bahsedeceğim. İşte burada görünümle alakalı olan şeyler. İşte proje açacağımız zaman kullanacağımız kısım şurası. Veya Start Page. Ben bunu ilk başlarda bulmakta zorlanmıştım. İlk öğrendiğim zamanlar. O yüzden göstereyim hemen. Şuraya tıklayıp Start Page'e tıkladığımız anda bu sayfa geliyor. Buradan New Project şeklinde de yeni proje oluşturabiliyoruz. Oluşturduğumuz projeleri Open Project şeklinde açabiliyoruz. Şu şekilde tıklıyoruz. Projeyi buluyoruz. Açabiliyoruz. Örneğin benim bir tane projem var. Evet, derste şuraya tıklayıp aç dediğimiz anda bu projeyi açıyor. Ben daha önce video çekmiştim ama kameramın görüntüsü sağ alt tarafı kapladığı için göstermek istediğim bazı şeyleri gösterememişim. O yüzden bu dersi sıfırdan tekrardan çekeceğim. Şuradan da açabiliyoruz dediğim gibi. Şuradan da açabiliyoruz yeni projeyi. Ben şuradan açayım. Göstermek açısından. Project'e tıklıyoruz orada. İşte Console Application dediğimiz işte CMD konsolu gibi bir konsol geliyor. Ondan sonra Windows Form Application dediğimiz işte form yapısı, yani şu şekilde bir yapı. Şunu oluşturan yapı gibi bir yapı geliyor burada. Ben burada Windows Form Application kullanacağım. İsmini şuradan yazabiliyoruz. Mesela ders diyelim. Hatta şöyle yapalım. Birinci ders diyelim biz buna. Formumu oluşturuyorum. Evet, kameramın görüntüsü sağ tarafta olduğu için ben orada bir şey göstermem gerektiği zaman kameramın görüntüsünü kapatacağım. Şimdi burada toolbox'umuz burada değil, o yüzden VF üzerine gelip toolbox'u burada buluyoruz şu şekilde. Tıkladığımız anda toolbox'umuz açılıyor. İşte burada buton, checkbox, label, listbox, list view gibi yapılarımız bulunuyor. Picture box, işte progress bar, Richter box, text box gibi yapılarımız. Ben burada bir tane buton oluşturacağım. Mesela butonumuz oluştu bu şekilde. Bu butona sağ tıklayıp Properties dediğimiz zaman Properties'de bir saniye kameramı kapatıyorum. Properties'de şu şekilde text üzerinden, yani bu butonun adını değiştirebiliyoruz. Bir saniye bir daha tıklayayım. Bu butonun adını değiştirebiliyoruz. Ben bu butonun adına başlat diyeceğim. Şuraya tıklayayım. Adı değiştirilmiş bulunuyor şu an. Burada name kısmını da değiştirebiliyoruz. Bu butonu çağıracağımız zaman name kısmından çağıracağız. Yani name içerisinde yazılı olan isminden çağıracağız. Ve onun özelliklerine o şekilde erişeceğiz. Ben bunun name ismini başlat olduğu için bu B diyeceğim bunun name ismine. Toolbox'umu tekrar açıyorum. Textbox buluyorum burada. Bir tane textbox oluşturuyorum. Tekrardan bir tane daha oluşturacağım. 3 tane oluşturacağım bunu. Görüntümü tekrar açayım. Labelimizi. Bu label bir şeyleri tanımlayacağım zaman kullanıyorum. Genellikle. Mesela label 1. Bunun ismini değiştirmeye gerek yok. Labelleri kullanmayacağız. Şu textlerini değiştirsek yeter.
mesela bu işlem olacak. Şu sayı 1, şu da sayı 2 olacak. Şu isl olsun. isl ismiyle çağıralım. Şunu S1 şeklinde çağıralım. Şunu da S2 şeklinde çağıralım. Evet. Başlatın üzerine 2 kere tıkladığım zaman evet, başlatın kod kısmına geliyor. Yani bunu şu şekilde de yapabiliriz. Mesela formun üzerine tıklarsam formun kod kısmı gelir. İşte formun fonksiyonu geliyor şu şekilde. Formun fonksiyonu üzerine odaklanıyor. Ben butonun üzerine odaklanacağım şu şekilde. İşte butonunki bu. Butona tıkladığım zaman bu fonksiyonu çağırıyor. Buradaki fonksiyonu çağırmış oluyoruz. Buton click fonksiyonu. Şimdi şöyle bir işlem yapacağım. If else döngüsünü anlatacağım öncelikle. En son else olsun. Evet, isl yani işlem text box'u içerisindeki yazı text eşitse toplama, çıkarma, bölme, çarpma şeklinde yapacağım. Toplama, çıkarma, çarpma, bölmeyi şimdi yazmıyorum, onu daha sonra yazacağım. Şimdi toplamaysa şuraya girecek. Bir de şöyle bir şey yapalım. Bir label daha oluşturayım ben. Bu sonuç için kullanacağım. Sonuç için bunun neyimi önemli benim için. Bunu şu şekilde çağıracağım. Sonucun içerisindeki teksti eşitliyorum burada. Yani sonucun içerisindeki tekste yapacağım işlemi eşitleyeceğim. Sayı 1 çarpı sayı 2 diyelim. Tabii bu işlemi bu şekilde yapmayacağım. Çünkü sayı 1 bir yazı. Ve bir yazıyı çarpma işleminde kullanamayız. Bu yüzden bunu integer şekline çevireceğim. int.parse yani bu yazının sayısal karşılığını al demek. Tabii biz buraya harf yazarsak hata verecektir. Şuraya da text diyelim. Hani sayı 1 içerisindeki yazının integer tam sayı karşılığını al demek bu. Burayı da aynı şekilde yazalım. Hatadan kurtulalım. Tabii yine hata verecek. Orası da ayrı. Onu da düzelteceğim. Evet, yine hata veriyor gördüğünüz gibi. O hatanın da sebebi şu. Biz şimdi sayı 1 text box'u içerisindeki yazının tam sayı karşılığını aldık. Yani şöyle göstereyim. Sayı 1 içerisindeki yazının tam sayı karşılığını aldık ve bunun sayı 2 içerisindeki yazının yani şuranın tam sayı karşılığıyla çarptık. Ama çıkan sonuç tam sayı. Yani bir text değil, bir string değil. Bizim bunu string'e çevirmemiz gerekiyor. O yüzden nokta diyoruz. 2 parantezle ben bunu kapattım şu şekilde.
Yani bu bir tam işlem. Yapılan işlemin sonucu bu. Bu sonucun string'ini alacağız. Şu şekilde alıyoruz orada. Nokta diyoruz. To string yazıyoruz. Parantez aç. Kapa şeklinde. Evet. Artık bu bir tam sayı değil, string'dir. Yani yazıdır. Evet. Bu yazıyı da sonuç labelinin tekstine yazıyoruz. Yani şuraya yazıyoruz. Sonuç labeli bunun teksti. Buraya yazmış bulunuyoruz. Evet, eşitledik. Bu işlemi yaptığı anda, yani if döngüsü içerisine girip bu işlemi yaptığı anda bu işlemin sonuç tekstini atacak. Diğer işlemler için tekrar yazmamıza gerek yok. Kopyala yapıştır şeklinde ilerleyeceğim. Kopyala yapıştır şeklinde ilerliyorum. İlk işlemimiz toplamaydı. Şu şekilde toplama yapalım. İkinci işlemimiz çıkarmaydı. Üçüncü işlemimiz zaten çarpma. Dördüncü işlemimiz de bölme. Evet. Size pointerlardan da bahsedeyim. Pointerları şu şekilde kullanıyoruz. Sol tarafa bir kere tıkladığımız zaman pointer oluşuyor. Şuraya da bir pointer. Şuraya da bir pointer. Şuraya da bir pointer. Bu arada bazen kameramı açmayı unutuyorum anlatırken. Evet, şimdi bu pointerların kullanımı da şu şekilde. Öncelikle programı açarak ben bunu göstereyim size. If else döngüsünü de anlatmış olurum o zaman. Mesela işlemimiz şu anda toplama olsun. Mesela 2 ile 3'ü toplayalım. Başlata tıkladığım anda evet, toplama işlemi olduğu için if komutu şu işe yarıyor. Mesela işlem teksti içerisindeki yazı artıysa, yani şu text box'u içerisindeki yazı artıysa, işlem text box'u artıysa buraya giriş yapıyor. Ondan sonra bu işlemi gerçekleştiriyor ve buralara bakmıyor. Çünkü burası else if. Eğer yani burası gerçekleşmediyse buraya bak demek else if. Burası gerçekleşmediyse de burası gerçekleştiyse o zaman da buralara bakmıyor. Zaten bunların hiçbiri de gerçekleşmezse en son buna bakıyor, çıkıyor. Bunların hiçbiri gerçekleşmediğinde sonuç ne olursa olsun buraya bakılıyor. Zaten o az sonra bir sorun çıkartacak, bu bir problem. Onu göstereceğim. Neyse, buraya giriş yaptı. Toplama işlemimizi yaptı. Sonucumuza bakalım. Evet, 2 artı 3 eşittir 5. Mesela çıkarma işlemi yapalım. Evet, bu sefer de buraya giriş yapmadı. Şimdi bakın, pointerları anlatacağım demiştim. Az önce toplama işleminin kontrol ettiği için, yani toplama işlemini kontrol ettiği için buradaki pointer'a giriş yapmış oldu. Bunların hiçbirine girmedi dikkat ettiyseniz. Yani bu şu parantezin sonuna ben pointer'ları atıyorum dikkat ettiyseniz. Eğer bu komutlara girmiş olsaydı, yani bu komuta da girmiş olsaydı buradaki pointer'a da girmiş olacaktı. Ve biz bu pointer'ları şu sebeple kullanıyoruz. Hata ayıklamada genellikle kullanıyorum ben bunu. Çok karışık kodlar içerisinde bazen hataları bulmak gerçekten zor oluyor. Hataları bulmak için bu pointer'ları her yere böyle döşüyorum. Sıra sıra giderek hataları buluyorum. Mesela bu pointer'ın öncesinde gerçekleşen işlemi biz burada mesela üzerine gelip görebiliyoruz, gördüğünüz gibi. Bak, üzerine geldiğim zaman 2 eksi 3 eksi 1 ediyor. Yani sonucu biz burada yaptığı işlemi görebiliyoruz. Bu da bizim için bayağı bir kolaylık oluyor gerçekten. Çıkarma işlemine girdi. Evet, buraya girmediği için buradaki pointer'a girmedi. Göstermedi yani. Buradaki pointer tetiklenmedi. Öyle diyeyim. Burayı kontrol etti.
artı olmadığı için girmedi. Burayı kontrol etti. Eksi olduğu için girdi. Diğerlerini zaten kontrol etmeyecek. Geçecek direkt. Bakın geçiyor. Tıklıyorum. Diğer pointer'lara girmedi. Evet. Sonuç eksi 1. Ha diyelim ben buna şey yapsaydım. A deseydim. Bu sefer direkt bölme işlemini yapacaktı bakın. Bakın gördüğünüz gibi. Çünkü bunların hiçbiri değilse else buraya gir demek. Yani hiçbiri gerçekleşmediği zaman direkt else döngüsüne giriyor. O yüzden bölme işlemini yapıyor. Pardon. Bölme işlemi yapıyor. Bunu da şöyle düzeltelim hatta. Else if diyelim ona da. Bunu da bölme işlemi yapalım. Çarpma olmayacak bu. İkisine birden girer. Diyeceğim yok, ikisine birden girmez. Else if'e girdiği için ona girmez. Ona giriş yapmayacak. Bölme işlemini yaptım. Mesela şimdi A'ya tıklarsam hiçbir işlem yapmayacak. Bakın hiçbir pointer tetiklenmedi şu an. Tıklıyorum, işlem yapmıyor. Ama bölme dersem mesela en sonuncu işlemi yapar. En sonuncu işleme girdi mesela, bölme işlemi yaptı. 3 bölü 2. Tabi tam sayı olduğu için, pardon 2 bölü 3. 2 bölü 3. Tam sayı olmadığı için biz burada integer tanımladığımız için, yani integer tanımladığımız için tam sayı. O yüzden küsuratlı bir sayı vermedi. Direkt 0 verdi. Hani birden küçük de olduğu için 0 değeri atandı. Şöyle bir şey yapsak. İşleme giriyor ama evet 0 veriyor. Tam sayı olduğu için. Ondalık sayıları da daha sonra göstereceğim zaten nasıl çalıştığını. Mesela 4 bölü 2 diyelim. İşlem yapacaktır mutlaka. Evet. 2. Gördüğünüz gibi. Evet. If else bu şekilde çalışıyor. Döngülerden bahsetmek istiyorum. Döngülerden de şöyle bahsedeyim. Bir for döngüsü açayım. Pardon. Tabii şu an program çalıştığı için programda değişiklik yapmaya izin vermiyor. Öncelikle durdurmamız gerekiyor. Durduruyoruz. Pointer'larda değişiklik yapmamıza izin veriyor. Mesela pointer'a giriş yaptığı zaman program durduğu için değişiklik yapıp tekrar devam edebiliyoruz ama bazen hatalar da verebiliyor tabii ki. For döngüsü oluşturuyorum. For döngüsü şu şekilde çalışır. Mesela bir integer değer atayalım. Bunu float da atayabiliriz. Ne bileyim desimal de atayabiliriz. Fark etmiyor. Ben integer atıyorum. Zaten genellikle de integer kullanılır. Mesela integer i. Bu sıfıra eşit olsun. İlla sıfıra eşit olmasına gerek yok. 2'ye, 5'e, 7'ye eşit olabilir. Sıfıra eşit olsun. Ondan sonra i küçükse 5'ten i'yi arttır diyorum. Şu anlama geliyor. Bir tane integer, yani tam sayı değer oluşturduk. Tam sayı değeri 5'ten küçükse, tam sayı değeri 5'ten küçük olduğunda o tam sayı değerini arttır. Yani tam sayı değeri 5'ten küçük olduğu sürece her seferinde bu döngüye girecek ve bu tam sayı değerini 1 arttıracak. Ve tam sayı değeri 5'e eşit olduğu anda, yani 5'ten küçük olmadığı anda bu döngüden çıkacak. Bakın şöyle göstereyim. Şuraya bir tane değer atayım. Hatta bir tane daha integer oluşturalım. Bir şey daha anlatacağım. Start veriyorum. Artık bizim buralarla işimiz kalmadı. Direkt başlat diyorum. Mesela A 0'dı. For döngüsüne geldi. i'ye baktı 0. i 5'ten küçük olduğu için i'yi arttırdı. Arttırmadı daha doğrusu. İşlem sonunda arttıracak. i'yi arttıracak. i 5'ten küçük olduğu için içeri girdi. a'yı arttırıyoruz biz burada mesela. a 1 arttı. Ama bakın pointer sonda daha for döngüsünün işlemi bitmediği için i arttırılmadı. İşlem bitmediği sürece i arttırılmaz burada. i hala 0. Bakın bir kere daha tıklayacağım. Pointer kısmından çıkış yapacağı için, yani
pointer'dan çıkış yapacağı için, yani bu döngü tamamlanacağı için i1 artacak. Ama o sırada tabii a2 artacak çünkü ikinci döngüye girmiş olacak ve pointer'da duracak. Hatta şuraya bir tane daha pointer atayım. A için bir görsel oluşsun. A'nın artmadığını görelim. O işlem gerçekleşmediği sürece tıklıyorum. Mesela A'ya geldi. Bakın A hala 1. İkinci işlemde bu arada şu anda. i1. Ama bakın devam ediyorum. A şu an 2 çünkü A'yı arttırdık ama daha for'un döngüsü bitmediği için i arttırılmadı. Henüz hala i1. Ama A 2. Bu i5 olana kadar devam edecek. i4 de olsa 5'ten küçüktür çünkü 2, 3 olması lazım. Evet 4 i4 yani bu 5. işlem olacak. Yani bir kere daha bu döngü tamamlandığı zaman i5 olacak ve for döngüsünden çıkmış olacağız. A bu arada 5 şu anda. Evet. Bir kere daha tıklıyorum. Döngüden çıktı bakın. Evet. Döngüden çıktı ve şunu o noktaya tekrardan getireyim. Evet. Döngüden çıktı ve A5 şu an i de 5. Çünkü döngü bitti. Ama i'nin 5 olduğunu göremiyoruz tabii ki. Döngü bitti çünkü. Orada sıfırlanıyor tekrardan. For döngüsü bu şekilde çalışıyor. Ha şu şekilde de çalıştırabilirsiniz. Mesela i'ye 5 dersiniz. Şurayı büyüktür yapabilirsiniz şu şekilde. Mesela 10 diyelim buraya da. i 10 demeyelim, 1 diyelim. Evet. i büyük olduğu sürece şurada da i'yi azalt diyelim. Mesela tam tersi de çalışıyor. Integer değer i5. 5 birden büyük olduğu sürece bu döngüye gir demek. Şurayı da azaltalım tekrardan. Başlatıyorum. 5'ti. Döngü tamamlanmadığı için azaltılmadı. Ve 5 birden büyüktür. Bakın true döndürüyor. Yani döngüye giriyor. i'yi azalt. Şimdi tıklıyorum. i 1 azaldı. 4. Bir daha tıklıyorum. 1 azaldı. 3. Bir daha tıklıyorum. 1 azaldı. 2. Şimdi bu döngüden çıktığı anda bir daha azaltılacağı için 1'e eşit olacak. Bakın. Çıktı zaten direkt döngüden. Daha giriş yapmadı. Zaten a'da eksi 4. Arasındaki fark da zaten 4 olduğu için 4 kere giriş yapmış oldum. 4 azaltıldı yani. For döngüsü bu şekilde çalışıyor. While döngüsünü anlatayım. Mesela true dediğimiz anda sonsuz bir döngüye girer burası. While içerisinde bir işlem true olduğu sürece sonsuz bir döngüye girer. Yani mesela bir bool oluşturmuş olabilirsiniz ve bu bool'un adı döngüdür. O false'tır. Bir işlem o döngüyü, yani şu bool'u bu arada dışarıda oluşturalım. İşte bu döngü false'tır. İşte bir işlem o döngüyü true'ya döndürür. O true'ya döndüğü anda burası sonsuz bir döngü içerisine girer. Ta ki bu false olana kadar. Yani bu şekilde kullanılabilir. Örnek veriyorum. Bakın mesela bunu true yapalım. Şunu da şuraya koyalım. Sonsuz kere bu döngünün içerisine girecek. Ta ki bu false olana kadar. Bir şey tarafından false yapılana kadar. Bunları ileride göreceğiz zaten. Bakın sonsuz kere girecektir bu döngüye. While'ı bu şekilde kullanabiliriz. Ondan sonra while'ı işte sayılarda kullanabiliriz şu şekilde. Yine bir integer a eşit olur 1'e 0'a. Yine bir integer b eşit olur 10'a. İşte a küçükken b deriz. Buraya sürekli gir. Mesela burada a'yı arttırabiliriz. 10 kere giriş yapacaktır buraya.
tıklıyorum. Evet. 10 kere giriş yaptı. Her seferinde daha bir kere arttırılmış oldu burada. Şu şekilde kullanılabilir. Mesela bir string olur. Stringleri de şöyle göstereyim. String yapılarımız. X eşittir. Şöyle bir string. TTT olur. İşte burada TTT olur. Mesela X eşitken Y'ye dersin. Bunlar birbirlerine eşit oldukları sürece bu döngüye girecektir. Mesela burada da bir if tanımlayalım. A'yı her seferinde arttıralım. A'da eşitken 5'e, yani 5 kere girecek bu döngüye. Y'ye eşitle. Fazla eşittir koydum. TTT küçük t'ye. İşlemi başlatıyorum. İşte while döngüsü içerisine girdi çünkü TTT'ye eşit yani. Buradaki string, buradaki text, buradaki text'e eşit olduğu için sürekli olarak bu döngüye girecek eşit olduğu sürece. A'yı 1 arttırdı. A'da 1 5'e eşit olmadığından if içerisine girmedi. Bir tane daha arttırdım. Ne olmuş oldu? 2, 3, 4, bir kere daha arttırıldı. 5. If içerisine giriş yapmış olduk. Çünkü A 5 iken, evet A 5 eşit. A 5 iken buraya giriş yapıyor. Y TTT ile değiştirildi ama küçük TTT ile değiştirildi. Şimdi burada karşılaştırma yapacak. TTT eşit mi TTT'ye ama küçük TTT. String olarak birbirlerinden farklı oldukları için bu döngüye bir kere daha girmeyecektir. Döngüden çıkacaktır şimdi. Bakın. Evet, kontrol etti. Eşit mi? Hayır. Pardon, daha şu an çıkmadı. If'ten çıktı. Bir kere daha tıkladığım zaman döngüden çıkacak. Evet, döngüden çıktı. Eşit olmadığı için de tekrardan döngüyü devam ettirmedi. Bu arada pointerlarda da şöyle bir şey var. Şuraya pointer koyduğumuz zaman bu döngüden çıktı. While'ın döngüsündeki pointer'a geldi. Daha while'dan çıkmamıştı. Bir kere daha tıkladım o yüzden buraya. While'dan da çıkmış oldu. Tekrar karşılaştırma yaptı. X ile Y'yi. İşte büyük TTT ile küçük TTT aynı olmadığı için döngüyü devam ettirmeyip döngüden çıktı. Ve fonksiyon sonuna geldi. Fonksiyon sonunda da evet. Bu şekilde şurayı kapatalım. Ayrıca şunu şu şekilde de kullanabiliyoruz. Yani burada mesela büyük TTT şeklinde de karşılaştırma yapabiliyoruz. X ile karşılaştırıyor işte. Burada X'i de değiştirebiliriz. 5 kere giriş yaptıktan sonra X'i de değiştirebiliriz. A'yı arttıra. Döngüler de bu şekilde çalışıyorlar. Genellikle büyük bir çoğunluğunda ben for döngüsü kullanıyorum. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Zaten daha başka anlatacak bir şey de kalmadı. Yine de şöyle bir bakalım işte Solution Explorer. Burada referanslar söz konusu. Referanslarda da işte kütüphane ekleyebiliyoruz. Şöyle bir saniye görüntümü kapatayım. Add reference deyip işte burada proje içerisinde bulunan referansları verebiliyorsunuz. Browse deyip bir kütüphane bulup o kütüphane içerisindeki fonksiyonları kullanabiliyorsunuz. Benim kendi kütüphanelerim var, kendi yazmış olduğum. İlerleyen zamanlarda onlar üzerinden göstereceğim. Daha henüz bu bilgisayara aktaramadım. Diğer bilgisayarımda olduğu için gösteremiyorum şu anda. Referansları bu şekilde kullanabiliyoruz. Onun dışında göstereceğim başka işte burada error list verilen hataları gözlemliyoruz burada. Mesela bakın burada bir uyarı vermiş, hata değil daha doğrusu.
Demiş ki mesela the field alan form bir döngü tanımlanmış fakat değeri hiç kullanılmamış. Evet, yani burada bunu tanımlamışsın ama hiç kullanmamışsın diyor bize. Mesela bunu sildiğimiz zaman o hata da gidecektir. Evet, o hata gider. Çok da önemli değil şu an bizim için zaten. Evet. Yalnız Solution Explorer, evet, oluşturduğumuz programın dosyaları bunlar. Dosyalarını gösteriyor. Ben tekrardan kameramı açayım. Output işte önemli değil bizim için zaten. Programı çalıştırdığımızda yapılan işlemleri gösteriyor. Mesela buradan debug edeceğiz. Pardon, build edeceğiz. Debug diyorum. Mesela build ettiğimiz zaman bak, build solution gerçekleşti. Sıfır hata. Sıfır hatayla gerçekleştiğini gösteriyor. Burada gösterebileceğim başka bir şey şimdilik yok. Open'la hali hazırda bulunan projelerimizi açabiliyoruz. Göstermiştim onu. Şu şekilde tıklayıp üzerine aç diyebiliyoruz. Toolbox içerisine onları ben teker teker zaten göstereceğim. Yalnız burada göstermeyecektir Toolbox'ı. Toolbox'a daha tıklıyorum. Burada kullanabileceğimiz web browser'dan pointer'a kadar elementleri, yani elemanlarımızın görebiliyoruz. Listbox, bu listelemede kullandığımız bir şey. Ben bunların hepsini göstereceğim ileriki derslerde. Dersi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yeniden görüşmek dileğiyle.